Mayıs'ın başı evet belirli bir krizle başlıyor. Bu krizin çözümü Mayıs'ın sonunda 31 Mayıs'taki Dolunay'da. Dünya için de çok önemli bir Mayıs ayı bu. Birincisini Akrep'te deneyimledik. Şimdi 31 Mayıs'ta bir tane Dolunay daha var ve Yay burcunda olacak. Şimdi bunun yaratabileceği krizlerin çözümü 31 Mayıs'taki Dolunay'da. Şimdi üst aklın planını yaptığını görüyoruz. Trump'ı biz suikast girişimleri olduğunu gördük. Trump'ın kaderi mi bu? Açıkçası bu kontrolsüz davranışları devam ederse 12 Ağustos'taki tutulmada bu kontrolsüzlüğümü daha da arttırırsa çok ciddi bedel ödeyecek bana göre. Ama bir sonraki suikast bir gözdağı olmayabilir. Hiç bunlar tesadüf Evet, olmayan çok şeyler yani enteresan. birbiriyle çok eş zamanlı Evet. şeyler. Ağustos kritik. Ağustos'taki gelişmelerin hafif bir fragmanını gösterecekler çünkü yine. Yani bu 16 Mayıs civarında hırs ve ihtirasına hakim olamayanlar Ağustos ayında çok büyük bedel ödeyecekler. Kararlar için güzel 3 tarih söyledin. Evet. 14, 20, 22. Merkür'ün açılarının olumlu olduğu dönemler bunlar. Altısında biraz sert. Eğer dikkat etmezsek yıkım yaratabiliriz. Koçlara ne oluyor ile başlayayım. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Şahane bir konuğum var. Astrolog Barış Özkırış bizle beraber. Hoş geldiniz. Güle güle açtık böyle. Güle güle açtık bugün kendi aramızda. Zannetmesinler hani gündeme gülüyoruz, yanlış anlamasınlar bizi. Kendi aramızda konuştuklarımızdan dolayı gülüyoruz. Şöyle şimdi bir astrolog çağırınca da ben dedim ki ay dedim ne zaman güzel bir ilişkim olacak. Herhalde dedim ben Tolstoy gibi 42'imde evleneceğim dedim. 40 çok önemli bir yaş biliyorsun. Dedi. 40'ı çıkmadan evlenmeyeceksin. Buna gülüyor. Tolstoy Ona gibi 40. gülüyordum. Geç olsun ama güç olmasın. Aynen. Aynen öyle. Herkes Aynen. için arkadaşlar. Şimdi güzel bir yıl olsun. Artık 2026'ın ikinci yılı güzel geçsin. İnşallah. Gülme krizimiz geçtiyse. Geçtiyse Başlayalım. başlayabiliriz. Evet. Evet şimdi arkadaşlar Mayıs ayı önemli dedik. Mayıs Evet. ayı çok önemli dedik. Hatta çifte dolunay var Evet. dedik. Neler oluyor? Gökyüzü çok Neler hareketli. oluyor, neler olmuyor ki? Olan oluyor, kaçan kurtuluyor dermişim sana. Şaka yapıyorum diyor. tabii ki. Öyle değil. Hı. Şimdi 1 Mayıs'ta Akrep Burcu'nda bir dolunay var. Zaten o dolunayı yaşadık. Hı hı. Şimdi 31 Mayıs'ta bir tane dolunay daha var. Şimdi normalde her ay bir tane dolunay olur. Bu sefer 2 tane var. Yani biz istedik bir tane, Allah verdi 2 tane gibi bir Mayıs ayındayız. Sonuncu dolunay da 31 Mayıs günü ikincisi ve Yay burcunda olacak. Şimdi Hı hı. neden çok önemli? Çünkü ikincisine Blue Moon yani mavi ay deniliyor bu tarz durumlarda ve genelde birinci dolunayda ortaya çıkan konular ikinci dolunayda çözümleniyor bu tarz durumlarda. Yani birincisi sanki bir kompozisyonun girişi gibi oluyor. İkinci dolunayda sanki o kompozisyonun sonucu gibi oluyor. Şimdi birincisini Akrep'te deneyimledik. Yani ne yaşadık yüksek ihtimalle pek çoğumuz? İşte gölge yönlerimizle yüzleştik. Hayatımızda gizli kalmış konularla yüzleştik. Aydınlığa çıktı adeta karanlıkta olanlar diyebilirim. Şimdi bunun yaratabileceği krizlerin çözümü 31 Mayıs'taki Dolunay'da. Yay burcunda olacak ve Yay burcu zaten biliyorsun umut, heves, aşmak, bir şeyleri aşmak, sınırları aşmak, konfor alanından çıkmak gibi konularla ilgilidir. Bir kere bu yüzden çok önemli bu 31 Mayıs'taki Dolunay ve Yay burcunda çok özel bir derecede oluyor. 4 tane kraliyet yıldızı var gökyüzünde. Bunlardan bir tanesi olan Antares'le kavuşuyor. Antares şöyle bir sembolizm taşır. Der ki çok başarılı olacaksın ama tek bir kriter var. Çok hırslı olmayacaksın, çok ihtiraslı olmayacaksın, o zaman çok başarılı olacaksın der. O yüzden 31 Mayıs'a yaklaşırken yani ayın son günleri bizim için çok önemli olacak. Hırs, ihtiras bize zarar getirir orada. Hırstan gözü dönmüş insanlar. Burada yanlış kararlar alabilirler hayatlarıyla ilgili. Üstelik Mayıs'ın sonuna doğru biliyorsun Mars-Plüton arasında da zorlayıcı bir etkileşim var. Yine hırs ve ihtirasın zarar verebileceğini bize anlatıyor. Yani Mayıs'ın başı evet belirli bir krizle başlıyor. Bu krizin çözümü Mayıs'ın sonunda 31 Mayıs'taki Dolunay'da. Ama çözüme doğru giderken çok hırslı olmamalıyız Aysu. Zaten biliyorsun bunlar genelde hani ezoterik kaynaklarda da böyle değil midir? Açgözlülük, hırs, kin,
intikam, bunlar zaten çok zarar verici duygular ve konulardır hepimiz için. Bir kere bunlardan arının diyor. Ve enteresan bir şekilde Mayıs'ın ortasındaki yeni ayda yine bize benzer bir şey söylüyor. Yani Mayıs'ın bir teması var aslında. Hırs, ihtirasla ilgili. Çünkü 16 Mayıs'taki yeni ay 25 derece Boğa burcunda gerçekleşiyor. 24 derecede Kapulus denilen bir sabit yıldız var. 26 derecede de Algol yani Medusa dediğimiz sabit yıldız var. Şimdi buradaki tema da budur. 16 Mayıs'taki. Çünkü Algol dişil, yanlış kullanılan bir enerjiyi anlatır. Yani içe dönük büyük bir ihtiras, hırs anlatır. Kapulus ise dışa dönük, orantısız kullanılan bir eril gücü anlatır. Bu yüzden 16 Mayıs'taki aslında yeni ayın bize anlatmak istediği şey de yine bu. Hırs, ihtiras, kin, intikam, şiddet, bunlardan uzak durmamız gerektiğini anlatıyor. Tabii ki sadece bize birey olarak söylemiyor, bunu ülkelere söylüyor, liderlere söylüyor. Herkese aynı anda söylüyor. Bu yüzden açıkçası özellikle Mayıs'ın ortalarının, yani 16 Mayıs civarındaki günlerin dünyadaki ülkeler arasındaki ilişkiler açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Daha önce seninle diğer videolarda konuştuğumuz gibi zaten burada biliyorsun Şubat ayında bir şeyler başladı dünyada ve bir savaşa dönüştü. Mart ayında falan onun devamını izledik. Nisan ayında Koç vurgusu çok güçlüydü gökyüzünde ve agresif gelişmeleri izlemeye devam ettik. Şimdi Boğa'daki enerjiyle birlikte Mayıs ayında aslında diyor ki artık herkese, ülkelere de, bize de sakin olun biraz diyor. İstikrarlı olun. Biraz daha huzurlu olmayı deneyin. Elinizdekini korumayı deneyin. Ve daha bereket, bolluk peşinden gidin daha fazla. Yani artık bu şeyleri bırakın diyor. Aşırı hırs, ihtiras, agresyon, saldırganlık, bunları bir kenara bırakın, bir sakinleşin diyor hepimize. Bunu yapabilenler Mayıs ayının karlı çıkanları olacak. Yapamayanlar Mayıs ayının zararlı çıkanları olacak. Ve özellikle o 12 Ağustos'taki 20 derece Aslan'daki güneş tutulmasına doğru giderken o tutulma derecesi 16 Mayıs'taki dik açı yapıyor 25 derece Boğa'ya. Yani bu 16 Mayıs civarında hırs ve ihtirasına hakim olamayanlar Ağustos ayında çok büyük bedel ödeyecekler. Oo. Bu Donald Trump için de geçerli mesela. Çünkü onun kariyer alanında bu 16 Mayıs'taki yeni ay. Ve Ağustos'taki güneş tutulması onun yükselen burcunun üzerinde ve Mars'ına yakın sayılır. Yani dünya için de çok önemli bir Mayıs ayı bu. Diyor ki artık bir ateşkes ilan edin, bunun devamını getirin, hırslarınızdan arının. Öteki türlü bedel ödemeye başlayacaksınız Ağustos'tan itibaren diyor. Oo. Şimdi biz Trump'la başladık o zaman. Dünyayla önce başlayalım. Hadi öyle başlayalım. Şimdi Trump'ı biz suikast girişimleri olduğunu gördük. Yıl içerisinde birkaç kez. Evet. Son olarak yine bir işte muhabirlere verdiği davette bir girişimde bulunuldu. Trump'ın kaderi mi bu, yoksa Trump neden böyle bir şey oluyor? Şimdi dediniz ya orada ikisi bedel de ödeyecek. mümkün, biliyor musun söylediğin? Neden? Şöyle açıklayacağım. Hatta seninle geçen videoda da biz bundan bahsetmiştik 1-2 ay önce. Daha olmadan önce suikast. Daha olmadan önce bahsetmiştik. Çünkü Trump'ın Mars'ı Aslan Burcu'nda ve yükseleni de Aslan Burcu. Ve Şubat'taki tutulmada da bir etki aldı. 17 Şubat'taki tutulmada, 12 Ağustos'taki tutulmada esas daha sert bir etki alacak Trump'ın haritası. Hatta bir önceki videoda biliyorsun şeyi konuşmuştuk. Ağustos ayı hani Trump'a bir suikast girişimi olabilir. Ya da alacağı yanlış kararlardan, kontrolsüzlükten dolayı Ekim ve Kasım'da kongredeki seçimlerde zarar görebilir demiştik. Beklediğimizden daha erken yaşandı aslında bu suikast girişimi. Burada tabii şöyle bir soru işareti var. Acaba gerçekten bir suikast mıydı bu? Bir kere bunu da sorgulamak gerekiyor açıkçası. Çünkü Amerika daha önce bu konuda çok şaibeli bir ülke. Yani 11 Eylül saldırılarında da biliyorsun. Daha sonra Fahrenheit diye bir belgesel yapılmıştı. Aslında kendi kendine saldırdı ve daha sonra Orta Doğu'daki ülkelere saldırmak için bunu bir bahane olarak yani Trump'a bir gözdağı mı bu? Gözdağı da olabilir. Malum ülkenin de ona bir gözdağı olabilir bu arada. Çünkü o malum ülkenin, herkes biliyor kimi kastettiğimi. Güneşi zaten 24 derece Boğa'da duruyor. Yani zaten Kapulus'la kavuşuyor ve o malum ülke sürekli son yıllarda orantısız güç, şiddet, zulüm
Bunları zaten uyguluyor ve bütün dünya bunun farkında, ses çıkarmasalar da görüyorlar herkes. Şimdi o malum ülke acaba Trump'a şantaj yapıyor olabilir mi? Gözdağı veriyor olabilir mi? Epstein dosyaları ile ilgili olarak da tabii bunları da aslında sorgulamak gerekiyor açıkçası. Çünkü dünyada kim olursak olalım, yani en büyük lider bile olsak 8 milyar nüfusu olan bir dünya, yüzlerce yıldır oturmuş bir sistemi var bu dünyanın ve kimse aslında tek başına rahat hareket edebilecek bir durumda değil. Herkes şantaja maruz kalabilir, gözdağlarına maruz kalabilir. Ve mecbur kalabilir bazı Yani şeyleri riskte yapmaya. mi? Bedel ödemeye devam mı edecek Trump? Açıkçası bu kontrolsüz davranışları devam ederse 16 Mayıs civarında o yüzden ne yapacağını çok merak ediyorum. Orası onun için astrolojik bir sınav. Oradaki kontrolsüzlüğü devam ederse ve 12 Ağustos'taki tutulmada bu kontrolsüzlüğünü daha da arttırırsa çok ciddi bedel ödeyecek bana göre. Çünkü bedel ödeyeceği dönemler başlıyor orada. Riskli Özellikle. hala. Çok daha riskli. Yani şu andaki suikast bir gözdağı olabilir ama bir sonraki suikast bir gözdağı olmayabilir. Bunu Dünya için unutmamak kritik. gerekiyor. Kritik. Şimdi biz Trump'ı hep böyle sert söylemleri, kışkırtıcı cümleleri, diğer ülkelere saldırmasıyla çok gördük. Evet. Şimdi devam edecek mi bu? Bir girişimde bulunacak mı? İran'da da biliyorsun. Yapı itibariyle buna çok müsait. İkizler yükselen Aslan, Ay burcu da Yay. Şimdi Yay fanatizm anlatır. Kendi yanlış kullanıldığında Ay burcu Yay olan biri bazen çok fanatik ve çok dogmatik olabilir. Yani benim doğrum doğru ve herkes buna katılmak zorunda diyebilir. İkizler zaten onun ticaret zekasını veriyor ve iletişim gücünü veriyor ve manipülasyon yeteneğini veriyor. Yükselen Aslan ve Mars Aslan, işte burası çok sıkıntılı. Burası yanlış kullanıldığında narsizmdir. Ve Trump da bunun özelliklerini sadece biz değil, biliyorsun Amerikalı psikiyatrların da açıklamaları var. Bu adam narsist olabilir diyorlar. Bunun da tedavisi yok, narsistik kişilik bozukluğunun. Daha da tetiklenecek. Çünkü 30 Haziran'da Jüpiter Aslan'a geçince orayı daha da büyütecek, o egoyu daha da şişirecek. 12 Ağustos'taki tutulma yükselenine çok yakın. Ayrıca Güney Ay düğüm Aslan Burcu'na geçiyor Ağustos ayında. O da 18 yıllık bedelleri ödemekle ilgilidir. Ve 1,5 sene orada kalacak. O yüzden özellikle Ağustos'tan itibaren karma ödeme, bedel ödeme zamanı geliyor. Sadece ABD ve Trump için mi? Başka hangi ülkeler riskli bu Pek dönemde? çok yükselen aslan olan ülkeler, İran, Almanya, Rusya, yükselen aslan bu ülkelerin mesela. Yükseleni aslan olan Prince Andrew, Prince Charles, yükselen aslan ki Prince Andrew'un da ismi geçti o belgelerde biliyorsun. Pek çok ülkeyi ilgilendiriyor. Bir de izlendiği ülkeleri ilgilendirecek. İzlendiği ülkelerde bak çok manidar. O tutulmanın hatta şüphe edenler astrolojiden Google'dan da baksınlar 12 Ağustos'taki tutulma nereden izleniyor diye bak izlendiği yerleri sayıyorum. İzlanda, Grönland, İspanya ve Kuzey Rusya. Kısmi olarak izlendikleri de İngiltere, Fransa ve İtalya. Bak çok manidar. Grönland'dan tam izleniyor. Kuzey Rusya'dan tam izleniyor ve İspanya'dan. İspanya'yla zaten ters düştü bile Amerika. Evet. Grönland'ı zaten almayı düşündüğünü söyledi bile Trump. Rusya zaten her zaman Amerika ile olan diyaloğu ve diyalogsuzluğu belli pek çok noktada. Buna bir de İtalya, Fransa ve İngiltere dahil oluyor. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman, şükürler olsun Türkiye'den izlenmiyor bu arada o güneş tutulması, onu söyleyeyim. Bunları üst üste koyduğumuz zaman zaten Trump Grönland'ı almak istediğini söyledi. Ve oradan izlenecek bir tutulma geliyor Ağustos ayında. İspanya ile zaten ters düştü. Rusya ile zaten onlarca yıldır süren bir güç savaşı var. Ve İngiltere, İtalya ve Fransa da filme dahil olmak üzere. Ve Ağustos ayında. bu ABD davetinde geçtiğimiz günlerde herkes izlemişlerdir geçen hafta. Charles'la oradaki birbirlerine atışmaları, işte biz olmasak siz Fransızca konuşurdunuz Trump falan diye böyle aralarında Evet. tatlı tatlı sürtüşmeler. Evet. Tokalaşmalarda öne Bu geçmeye filmin çalışmalar. sonu nereye gidebilir? Bak sen de iyi bir gazetecisin, biliyorsun yani aslında. Nereye gidebilir? Bu Amerika'nın NATO ile ters düşmesine gidebilir ki başladı bu süreç. Amerika'nın NATO'dan ayrılması söz konusu olabilir ve ileride bir gün Yunanistan ve Amerika Türkiye'ye karşı da bir şey yapabilirler. Ki zaten biliyorsun bu savaş sırasında Yunanistan ile bir silah anlaşması oldu.
Daha öncesini düşün bak, geçen seneyi düşün. Trump biliyorsun Yunanistan'a gitti. Ve orada ne ilan edildi hatırlıyor musun? Konstantin ilan ettiler Evet. Trump'ı. Buckingham'da Bunlar- yaşamak isterdim diye cümlesi oldu. Hep Evet. hayalimdi dedi. Bunlar hep bak işaretler aslında önceden ve biliyorsun bir filmde de böyle değil midir? Hani meşhur bir laf vardır ya tiyatro ile ilgili. Başta gösterdiğin silah sonunda patlar derler o hikayenin sonunda. Evet. Yani aslında filmin de giriş gelişme ve sonucuna baktığımız ve bunu astrolojiyle birleştirdiğimiz zaman müthiş bir eş zamanlılık ortaya çıkıyor. Ağustos kritik bu açıdan. Onu söyleyebilirim. Ağustos ayı oldukça kritik ve 16 Mayıs'taki bu yeni ay civarındaki gelişmelerde çok önemli. Ağustos'taki gelişmelerin hafif bir fragmanını gösterecekler çünkü yine. Ve Yay burcundaki dolunay da çok önemli. Trump'ın ay burcu Yay. Bakıldığı zaman. Anlatabiliyor muyum? Bak hiç bunlar Evet, tesadüf olmayan çok şeyler. Yani enteresan. birbiriyle çok eş zamanlı şeyler. Ki biz o suikastı olmadan önce o yayını yapmıştık. Nokta atışı. Sonra ben Barış Hoca'ya hemen attım. Hocam dedim Trump'a suikast oluyor. Evet. Çok denk geldi yani. Bu kadar olur. Şeyde de savaşta da öyle oldu. Yine bahsetmiştik yani Şubat'ta bir tutulma oldu 17 Şubat'ta. 28 Şubat'ta da Mars o dereceye gelecek demiştik. O gün savaşı başlattılar mesela. Evet. Ve o sırada Ay Aslan Burcu'ndaydı ve Kükreyen Aslan'dı operasyonun adı. Peki bu Yani bunlar çok değişik eş zamanlılıklar. yine bu Ağustos'a baktığımızda savaşın yeniden harlandığını görecek miyiz? Açıkçası astrolojik olarak bu risk çok büyük. Ve Türkiye'yi de ilgilendiren bir bölümü var. Temmuz ayında Merkür Yengeç Burcu'nda geri gidecek ve bizim yükselen burcumuz Yengeç, Yunanistan'ın da yükselen burcu Yengeç, bir de Meksika'nın yükselen burcu Yengeç. Şimdi biz ilk tutulmadan etkileri aldık Şubat ayında. Zaten Meksika'da bir karışıklık oldu o dönem biliyorsun. Güney Amerika'dan bahsediyordum hep. Venezuela'da hükümet değişti o dönem yine. Maduro. O bölümü geçtik. Şimdi Türkiye ve Yunanistan'ı ilgilendiren bir süreç başlıyor. Temmuz ayı, Ağustos ayı bu noktalarda çok kritik görünüyor. Tabii ki Türkiye ve Yunanistan'ı ilgilendiren durum, Allah korusun diyeceğim, Ege Denizi'ndeki bir doğal afetin de iki ülkeyi etkilemesi de olabilir. Veya ekonomik veya bir Ya da ekonomik olarak ülkeler iki arası. ülkeyi etkileyecek ya da aramızdaki bir gerilim, bir çatışma ihtimali de söz konusu olabilir. Yani dünyadaki liderlerin ve üst akıl dedikleri bir şey var ya, hani hep bütün liderlerin bahsettiği o üst aklın planını yaptığını görüyoruz. Ve de bunu astrolojiyle de eş zamanlı olduğunu görüyoruz. Enteresan bir şekilde astrolojik göstergelerle. Tabii biz birey olarak çok bir şey buna yapamayız. Çünkü biz hiçbirimiz dünyayı yöneten insanlar değiliz. Ama filmi çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Her duyduğumuza inanmamak için. Yani çünkü bir gündem oluşturuluyor Aysu. Hepimiz o tarafa bakarken o sırada başka şeyler oluyor. Hani demiştim ya geçen videomuzda, biz sihirbazın elindeki şapkaya bakarken tavşan arkadan kaçıyor demiştim. Böyle bir gündem oluşturuluyor sosyal medyada aslında. Ve biz o gündemle o kadar ilgileniyoruz çünkü dramatik bir gündem oluyor o genelde. Hepimizi çok ilgilendiren bir gündem oluyor. O sırada kaçan tavşanı aslında görmüyoruz. Evet. Bu süreç pandemide başladı 2020'de. Tabii öncesinde de vardı ama pandemide belirginleşti ve hala devam ediyor farkındaysan. Evet. Peki mesela insanlar şu anda biraz endişeli. Gerek ekonomik işte ne olacak, ne bitecek Türkiye'de diye erken seçim konuşuluyordu. Nasıl olacak? Yazdan sonra bir adımları atılacak mı bunun? Şöyle söyleyeyim, Türkiye için diyeyim erken seçimi pek düşünmüyorum. Amerika'daki kongre seçimlerinin, ki zaten var biliyorsun, çok kritik olacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü Ekim ayında Venüs Akrep Burcu'nda geri harekete geçecek ve Ekim'in sonuna doğru Merkür de Akrep Burcu'nda geri harekete geçecek. 4 Temmuz'da bir başkanlık konuşması yapacak Trump. Evet. O oralar mesela... Tam da yine zaten kuruluş günü ve Sirius günüdür biliyorsun. Bugün de planlanmıştır aslında. Büyük Bankası'nın kuruluşu da 1880'lerde Sirius gününe denk gelir. Temmuz'un başıdır. Amerika'nın kuruluşu da o güne denk gelir. Çünkü bir kısım insanlığın Sirius'tan geldiğine inanırlar. Kongrenin gönlünü alabilecek mi Trump? Kazanabilecek mi acaba 4 Temmuz'daki Böyle o başkanlık giderse alamaz. konuşmasında? Onu sana söyleyeyim. Zor. Neden? Destekçileri de mi bırakır artık? Yani böyle giderse onu yapamaz. Çünkü Trump'ın
12. evi yengeç ve orada Merkür geri gidecek Temmuz ayında. Yani Trump'ın aslında gizli düşmanlık alanıdır 12. ev. Gizli düşmanlarına koz verebileceğini gösteriyor orada. Ve Ağustos'ta da daha fazla freni patlamış araba gibi davranıp o 12 Ağustos civarında Ekim'de de aslında çuvallayacağını gösteriyor. Aa, Öyle evet. diyeyim sana. Peki ABD için kadın mı erkek mi gelecekteki başkan adayını ne öngörüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. ABD haritası Hatta ne diyor? burada bir konuya da açıklık getireyim. Ben 2018'deki kitabımda çıkarttığım kitapta biliyorsun hem pandemi ihtimalinden bahsetmiştim hem Rusya-Ukrayna savaşından ve sonra o kitap çok popüler oldu, çok konuşuldu ve orada şöyle bir iddiam vardı benim, bir öngörüm vardı. Diyordum ki bir gün dünyayı bir kadın yönetecek. Yani dünyada çok sözü geçecek bir kadın lider dünyaya geliyor demiştim o kitapta. Çünkü bununla ilgili astrolojik bulgular vardı. 2012 haritasında da 2020 haritasında da ve Hint kökenli de olabilir demiştim. İnsanların bir kısmı Trump bu Harris'le çekiştiği zaman biliyorsun Hint kökenli Harris. Dediler ki bu kadın mı? Sonra benim üzerime şöyle bir şey kaldı. Bakın bilemediniz, bu kadın seçilmedi. Ben o kadını kastetmedim. Burada onu çok net söyleyeyim. Çünkü zaten Harris'i tanımam etmem bu arada. Hani niye onu kastedeyim özellikle. Benim orada kastettiğim şey şuydu. Kadınların gitgide daha fazla söz sahibi olacakları bu dünyada. Çünkü bunun karmik döngüsüne giriyoruz. Yavaş yavaş, öyle diyeyim sana. Zaten ayak sesleri de yaklaşık 50 yıldır, 100 yıldır duyuluyor. Ve de yeni bir öğretinin dünyaya yayılacağını da düşünüyorum. Spiritüel bir öğretinin. Bunun da işaretleri var. Hatta seninle geçen videoda da bahsettim biliyorsun. Bu gökyüzünde o büyük sekstilin çizildiği günü 29 Temmuz 2013'de hatta söylemiştim sana. Yani ve şimdi bir kısım insan bence bu kadın liderin veya bu öğretinin dünyaya gelmesini istemiyor. Bir kısım insan da istiyor. Şimdi istemeyenler özellikle bu Manson tarikatında da olduğu gibi Manson tarikatı ne yaptı mesela Amerika'da biliyorsun? Hamile kadınları falan öldürerek Allah'ı kıyamete zorlamaya çalıştı ve kaosun içinden Mesih'i getirmeye çalıştı. Buna hala inanan insanlar var biliyorsun dünyada. Bu kadar bak çok kan dökülmesi, yaptıkları bu abuk subuk ritüeller, işte çocuklarla ilgili yaptıkları şeyler, bu kadar savaş, zulüm. Bir kısım insan bence hala bunu yapmaya çalışıyor. Yani büyük bir kaos ve karmaşa yaratarak Mesih'i getireceklerine inanıyorlar. Vaat edilmiş topraklar, o Tevrat'a göre ona inanıyorlar ya. Bu yüzden bunların büyük bir kısmının planlı olduğunu düşünüyorum. Bu kadar zulüm, acımasızlık, adaletsizlik, ölen çocuklar, ölen kadınlar, masumlar. Çoğunun planlı programlı olduğunu düşünüyorum açıkçası. 2027'de bu düzen mi olacak yani? 2030 bunun pik noktası. Onlar da bunu biliyor. Astrolojik olarak da bu böyle. 2020'de Jüpiter ve Satürn 615 yıl sonra Kova burcunda kavuştular. Ve Kova burcunda kavuşurken binlerce yıl sonra Altair yıldızıyla da kavuştular Kova'daki. Bu yıldızın Arapça anlamlarından biri ukaptır. Yani Hazreti Muhammed'in elindeki siyah bayraktır. Kabileleri bir araya getirmek için kullandığı. Bir Mesih sembolüdür bu kavuşum aslında. Ve nitekim Hazreti Muhammed'in doğumundan önce de Jüpiter Satürn Kova burcunda kavuşmuştur. Aynen 2020'de olduğu gibi. Öyle diyeyim sana. Çok enteresandır bak bu. Enteresan yine eş zamanlılıklardır. O yüzden ben özellikle o kitapta bunu yazmıştım. Yani bir spiritüel lider de olabilir. Sahip kıran gibi bir kişi de olabilir. Eskiden büyük imparatorlara sahip kıran denilirmiş çünkü. Ve bu sefer dişil enerji de ön plana çıkacak dediğim için onu aldılar Harris'e bağladılar. Alakası yok pek tabii ki, anlatabiliyor muyum? Bahsettiğim şeyin bambaşka bir şeydi şimdi aslında mesela dişil enerji bahsettiğim. deyince hani dediniz ya hem Türkiye dünya dişil enerji saracak diye baktığımızda mesela Türkiye'de de son dönemlerde faili meçhul olayları çözen kadın savcılar. Evet. Türkiye'de 3 tane var biliyorsunuz savcı. Bizim bir Güllü'nün olayını çözen kadın savcıydı. Şimdi Gülistan Doku olayını çözen Ebru savcı. Evet. Mesela biz bunları da aslında ön planda görüyoruz. Tabii Kadın ki. savcıları. Şöyle bir şey var. Kadınların elinden alınan güç
mutlaka geriye verilecektir. Hayat bir denge üzerine kuruludur. Bütün dünya tarihi entropidir fizikteki karşılığı bunun. Bir tarafta enerji çok birikirse diğer tarafa doğru akmak zorundadır entropi yasalarına göre. Denge vardır yani her zaman. Şimdi kadının elinden gücün alındığı yüzyıllar oldu biliyorsun. Orta Çağ'da özellikle. Kadınların oy hakkı bile yoktu biliyorsun bundan 100 yıl öncesine kadar dünyanın pek çok yerinde. Şimdi hatta eski Osiris tapınaklarına falan bu ezoterik bilgilerin verildiği yerlere de kadınlar alınmamış. Hep inisiyasyon çalışmaları, eğitim çalışmaları, işte Pisagor, Orfe falan gibi adamlar orada inisiyasyon çalışmalarından geçip eski Yunan şeyini tohumlamışlar Mısır'da yetiştirilip. Şimdi baktığımız zaman son 100 yıla Madame Blavatsky ile önce başlamış Teozofi Derneği ile kadınlar daha fazla ezoterizmle ilgili şeyleri öğreniyorlar. Astroloji öğrenmeye de öyle başlıyorlar. Eski Osiris tapınaklarında da Pisagor'un eski Yunan'daki okulunda kadın öğrenciler yok. Yok. Kadınlara o verilmeyen haklarla birlikte bilgi de akmaya başladı. Şu anda mesela benim astroloji öğrencilerimin %95'i kadın. Talep. Talep, kadınlar son 100 yılda gitgide artan şekilde Ön plana. çıkıyorlar zaten. Önceden niye çıkamamışlar? Çünkü çok ataerkil bir sistem. Sistem ona izin vermemiş ama zaten kadınlar yine aslında dünyayı yönetmiş. Evet. Baktığın zaman en önemli adamların arkasında yine bir kadın var aslında ona destek veren. Evet. İşte Napolyon'la Josephine gibi, Kanuni Sultan Süleyman'la Hürrem Sultan gibi mutlaka orada yine bir kadın figürü var arka planda. Şimdi daha çok göreceğiz. Daha fazla göreceğiz. Şimdi- Buna iddia ediyorum, bir sahip kıran gelecekse bu bir kadın olabilir, iddiamın arkasındayım yani. Şimdi Mavi Dolunay'a dönecek olursak. Evet. Programdan önce dedin ki bana Mavi Dolunay çok önemli. Neden bu kadar önemli? Çünkü nadir, sık yaşanan bir şeydir. Çünkü bizim normalde astrolojide alıştığımız şey şudur, astronomik olarak da böyledir. Ayda bir tane dolunay olur. Aynı aya 2 tane genelde denk gelmez. Denk geldiğinde de ikinciye Blue Moon yani mavi ay denilmiş. Ve çok önemsenmiş bu durum. Dediğim gibi bazı ezoterik kaynaklarda da biliyorsun, dini kaynaklarda da hep şeyleri tarif eder. Olayların işleyişini, evet. güneşle ayın kavuşması, sonra işte bir tutulmanın olması ya da dolunayın olması gibi böyle arka arkaya gelişleri çok önemlidir spiritüel açıdan bakıldığında. Bu yüzden Mayıs çok özel bir ay. Doğru kullananlar için bence harika bir tefekkür ayı, niyet etme ayı, özellikle 14 Mayıs Güneşin kalbindeyken Merkür. Yine eski kaynaklara baktığımızda şöyledir Güneşin kalbindeyken. Niyetin temizse gerçek olur o niyetin. Duan, dileğin. Niyet esastır ya tasavvufta da çünkü. Evet. Kararlar için o zaman iyi bir Çok özel zaman bir gün dilimi. mesela 14 Mayıs. 17 Merkür İkizler'de, 19 Mars Boğa, Venüs Yengeç. Orada da çok önemli geçişler var. Hem de hemen 16'sındaki o yeni ayın arkasından Mars Boğa'ya geçiyor. Venüs Yengeç'e geçiyor 19 Mayıs günü. Venüs Yengeç ilişkilerde daha fazla bereket, bolluk, daha fazla para akışı, daha fazla vefa, daha fazla uyum, daha fazla sadakat gibi şeyleri anlatır. Mars Boğa da der ki harekete geçmekten korkma, gerekli riskleri al. Eğer harekete geçersen sonuca ulaşacaksın ve bunu azimli bir şekilde yapacaksın der. 2 tarih söyledin. Dedin ki 6 ve 18 Mayıs Uranüs kavuşumu bizi zorlayacak. Neden? Neden? Hemen söylüyorum. Çünkü 18'inde bir Merkür-Uranüs kavuşumu var özellikle. 18'i bu noktada çok önemli. Çünkü neden zorlayabilir? Merkür Uranüs'le kavuşacak İkizler Burcu'nda. Şimdi eğer dikkat etmezsek yıkım yaratabiliriz. Şöyle bir yıkım. Dilimizle mesela patavatsızlık yaparak ya da ani bir karar alarak ama o kararın arkasında durmayarak ya da dünya açısından değerlendirdiğimizde orada işte ticaretle ilgili, ulaşımla ilgili, haberleşmeyle ilgili bazı sıkıntılar olabilir. Mesela maalesef bazı uçak kazaları gibi, elektrik kesintisi gibi, fırtınalar gibi durumları deneyimleyebiliriz. Ama bunu doğru kullananlar için bu reformdur. Merkür-Uranüs kavuşumu 18 Mayıs. Büyük bir değişim, aydınlanma,
özgürleşme, zihinsel olarak özgürleşmeyi anlatır ve hayatını değiştirecek bir karar alabilir kişi orada. Aa, şimdi zorlayacak dedik evet ama bir de kararlar için güzel 3 tarih söyledin. Evet. 14, 20, 22. Evet, Merkür'ün açılarının olumlu olduğu dönemler bunlar. Hı hı. 6'sında biraz sert. Senin de dediğin gibi Merkür'ün Plüton'la zorlayıcı bir açısı var. 6'sına da bir tık dikkat etmek gerekiyor. Ama diğer saydığın tarihler akışta olduğu tarihler. Yani Merkür'ün orada karar alabiliriz. Bir sözleşmeye imza atabiliriz. Nişanlanabiliriz. Mesela aynı zamanda bir söz vermek ve imza atmak ve gibi konularla çok yakından ilişkili Merkür. Flört etmekle de çok ilişkilidir mesela. Oralar bu enerjileri rahat kullanacağımız günler mesela. Evet. O zaman böyle kısa kısa böyle burçlardan da verelim mi? Hangi Hadi burçlar dikkat etsin? bahsedeyim kısa ufak kısa. ufak. Tabii ki. Koçlara ne oluyor ile başlayayım. Yükselen koç. Bilenler yine yükselenine göre dinlesin. Hep söylüyorum. Yükselen bizim için çok önemli çünkü. Yükselen koç ve koçlar için ne oluyor dediğimiz zaman Mayıs'ın ortası maddi açıdan bir uyanış. Yani 16 Mayıs'tan itibaren daha iyi para kazanmaya başlayabilirler. Kendi kıymetlerini de bu konuda daha fazla bilmeye başlayabilirler. Yatırım yapmak için kendilerini daha aktif bir sürecin içinde hissedebilirler. O yüzden para açısından bakıldığında mesela yükselen koçların ayın ikinci yarısında çok önemli avantajları olduğunu düşünüyorum. Bunları çok iyi değerlendirsinler. Aynı zamanda ailelerinden de destek görebilecekleri bir dönemdeler Mayıs ayında. Ev emlak arsa konuları ile ilgili, miras konuları ile ilgili de avantajları var. Yükselen boğaya geldiğimiz zaman. Zaten onlarda her şey oluyor. Hı hı. Ayın başında böyle ilişkileriyle ilgili tahminimce bir krizle başladılar. Bir şeyler açığa çıktı. Ayın ortalarına geldiğimizde 16 Mayıs'ı geçtikten sonra diyecekler ki ben artık konfor alanımdan çıkıyorum. Ben harekete geçmek istiyorum. Ben hayatımla ilgili yeni bir şeyler yapmak istiyorum. Ve bunu bütün hayat alanlarına yayıyorum diyecekler. Ah, Her güzel. şey ilişkilerine, maddi konulara, kariyerlerine hepsini birden deneyimleyebilecekleri bir dönem başlıyor. Hı hı. İkizler ve yükselen ikizler için bu ay değişmeyen değişimin kendisidir. Oh. Çünkü Uranüs artık onların burcunda. Müthiş bir değişim yaşamak üzereler. Özellikle 18 Mayıs'ta müthiş bir karar alabilirler. Bütün hayatlarını değiştirebilecek yepyeni bir karar alabilirler hayatlarıyla ilgili. Hı hı. Ve neyi fark ediyorlar artık? Hayatlarında kimin dost, kimin düşman olduğunu farkına varıyorlar. Kuru kalabalıktan gitgide arınıyorlar. Zaten geçen seneden beri bu enerji onlarda başladı. Hı hı. Biraz yalnızlaşıyorlar ama yanlarında kalması gereken kişilerle zaten hareket etmeleri gerekiyor bu dönemde. Hı hı. Yengeç ve yükselen yengeç. Çok şanslılar 19'undan itibaren sosyalleşme, yeni arkadaşlar edinme, aşk, bereket, bolluk enerjisi hayatlarlarında akmaya hepsi başlayacak yengeçlere yengeçlerin. geliyor. Evet, çok şanslılar bu açıdan. 42'nizi beklemeyin. 42'yi bekle. Bak yükselen yengeç olsaydın evlenmiştin Mayıs ayında. Öyle mi? Ya da biriyle tanışırdın öyle diyeyim sana. Kim bilir belki de tanışmışımdır. Belki de bilemeyeceğim programdan sonra. Flash. Yükselen yengeçler bu konularda çok avantajlılar. Sadece neye dikkat edecekler? Ayın sonuna doğru yaklaştığımızda, o dolunaya doğru yavaş yavaş yaklaşmaya başladığımızda bir tık sağlıklarına. Yani bütün bu koşturmaca ve sosyal aktivitenin içinde kendilerini çok yormamalarını öneriyorum açıkçası. Çık oradan. Evet, oradan çık diyorum. Yükselen aslan ve aslan burçlarına geldiğimizde. Evet. Hayat onlara diyor ki ayın ortalarından itibaren kariyerinle ilgili yeni kararlar almaya başlıyorsun diyor. Yeni hedefler belirliyorsun ve kariyerinde artık yeni bir stil ile yönetebilirsin kariyerini diyor. Yeni bir tarz var artık senin hayatında diyor. Başka türlü bakıyorsun diyor ama egona yenik düşme diyor. Trump'a da diyor bunu. Trump'a da diyor bunu. Trump'ın kızı dinle bak. Egona yenik diyordu ya. düşmüyor. Bir de Trump'ın kızı var. Necla Hanım. Necla Hanım evet. Bak babanızın başına neler geliyor. Babasına dikkat etsin. Aynen. İddiasında iddialı. Bayram
Adam da geliyor, babasının elini öpmeye Aynen. gitmesi gerekiyor. Ve de Başak ve yükselen Başaklara, senin burcuna geldiğimiz zaman neler neler yaşanıyor. Gerçi sen yükselen Akrepsin, birazdan geleceğiz seninkine. Boğa. Boğa, pardon. Senin ne Akrep'teydi Aysu? Ben sende hep Bir şey vardı bende de bir şey ben de Akrep unuttum. sende. Yükselenin Boğa ama bir şey Akrep. Boğa ya da ikizler galiba yükseldim. O da Ben ikizler de hissediyorum. İkizler Ama Akrep'te galiba. senin Ay mı vardı? Bir şey var, Akrep'te evet. senin, Değiyor hatırlıyorum. ucundan Ya bir yere. Venüs bir Ha. şey hatırlıyorum. Agatha Christie haritası gibi Evet, evet. arkadaşlar. baktı. En az 10 tane gerilim ve cinayet romanı bekliyorum. Evet. Başlıyorum. Gerçi seninle ilgili öngörümü ben söyleyeyim şimdi. Başak Burcu'nu unutmadım ama müthiş parlayacaksın. Bu öngörü Diyor. bu kayıtlara geçsin. Ve Türkiye'nin, çünkü haritan buna çok müsait. Agatha Christie de mesela müthiştir biliyorsun. Dedektif gibidir. Müthiş Evet. cinayet romanları yazmıştır. Benzer bir haritan var. Gizemli olanları çözmek, Bizim çeşitli işimiz. suçları aydınlatmakla ilgili inanılmaz bir kariyer deneyimleyeceğini düşünüyorum. Hadi senin. bakalım inşallah. Bu videoyu izleriz senle 5 sene önce. 5 sene sonra bunu çevirip tekrar izleyeceğim, izleriz. paylaşacağım hatta. Evet. Başak ve yükselen Başaklara tekrar geriye dönüyorum. Ne deneyimliyorlar diye baktığımız zaman özellikle ayın ortasından itibaren eğer çözemedikleri bir hukuki bir sorun varsa bir adım atabilirler, çözebilirler. Yurt dışı bağlantılı işleriyle ilgili çok daha cesur ve aktif olabilirler. Uzak akrabalarından çok önemli haberler alabilirler. Onları böyle aydınlatacak ve karar değiştirmelerine sebep olabilecek haberler alabilirler. Terazi ve yükselen Terazi. Bakalım orada neler oluyor. Onlar ne deneyimliyor? Onlar zaten Nisan ayında hep böyle işte ilişki, ortaklık falan gibi konulara daha çok odaklandılar. Bu sefer paraya odaklanıyorlar. Ayın ortasından itibaren ortak yatırımlar, kredi konularıyla ilgili işte yapabilecekleri yatırımlar, yine miraslarla ilgili konular gündemlerinde daha fazla yer tutmaya başlayacak ve aynı zamanda kariyerlerinde de 19 Mayıs'tan itibaren daha avantajlı olacaklar. Hep Mayıs, yengeçler de Mayıs'ta. Evet, evet. Yani Mayıs dediğim gibi doğru kullanan için tam bir bereket ve bolluk ayı. Evet. Öyle diyebilirim doğru kullananlar için. O yüzden hiç endişe etmesinler. Çok rahat bir akışı da var bireysel. Dünyada zaten her zaman rahat akmıyor. Bunu hepimiz biliyoruz Evet. ama birey için çok daha rahat. Terazi, yükselen Terazi'de bunu gördük. Akrep, yükselen Akrep'e geldiğimiz zaman ne görüyoruz peki? Onlar ayın ortalarında aşk, aşk, aşk demeye başlıyorlar. Ya keşke yükselen Akrep olsaydın. Evet, evet ya. Senin yükselen Boğa'dan Akrep'e doğru alalım. Aynen, yıllarca Yani- beklemem. Ya beklemene gerek kalmayacaktı. Evet. Ya orada özellikle ayın ortalarından itibaren yeni bir ilişki, yeni bir uzun ilişki, bir evlilik teklifi, bir ortaklık teklifi de önlerine gelebilir. Bir sözleşme de önlerine gelebilir. Çok güzel. Bu konularla ilgili çok büyük bu ay avantajları var ayın ikinci bölümünde. Yay ve yükselen yaylara ne oluyor peki? Çok da sevdiğim bir burçtur. Benim yayları severim genelde çünkü böyle hiperaktif falan oluyorlar biliyorsun. Ne yaşıyorlar diye baktığımızda iş bu sefer biraz sıkabilir onları ama avantaj var. Yani ayın ortasından itibaren çalışma hayatlarında çok daha avantajlılar. Çalıştıkları çalışma arkadaşlarından falan da daha fazla destek görebilirler. Bir sağlık sorunları varsa bunu şifalandırmak için adım atmaları da daha mümkün olabilir. Avantajlı oldukları noktalar bunlar. Oğlak ve yükselen Oğlağa geldiğimiz zaman onlar bu sefer değişik bir yerdeler. Hani işle ilgili biliyorsun onların öncelikleri vardır. Bu sefer aşk diyorlar. Oğlak. Hayalperest biraz oğlaklar. Evet, normalde de biliyorsun çok iş insanıdır. Aynen, hani böyle iş hani insanı. işim olsun, çalışayım falan. Bu sefer Ama gideyim, daha göreyim, Amerika'ya gideyim, oraya gideyim, buraya gideyim. biraz yay etkili oğlaklar onlar biliyor musun? Şöyle çok enteresan bir şey oluyor çünkü. Ardışık burçlarda gezegenlerimiz oluyor Aysu. Şimdi oğlaksa yayda gezegeni olma ihtimali, Merkür ve Venüs'ün yayda olma ihtimali çok yüksektir. Ondandır. Ya da o zaman. Kova'da. Bir önceki ya da bir sonraki. Yay çok sever çünkü seyahati. Tanıdığım oğlaklar böyle çünkü. Sen çok yay etkili oğlak tanıyorsun demek ki. Çünkü senin 7. evinde yay var.
Tamamlanma alanın. Bence sen olabilir. yükselen ikizlersin bu arada şu anda. Olabilir, bakacağız Düşündüm ona. seni dinlerken çünkü konuşkanlığın, zekan, akışın bence boğa değil gibi geliyor. Onu da bulacağız bir gün. Bulacağız. Anneme sesleniyorum. Evet, Doğum annene tarihimi sesleniyoruz burada. karıştırmış ablam. Oğlak ve yükselen oğlak bu sefer aşka öncelik vermeye başlıyor. Çocukları, aşk hayatı, hobileri, yaratıcılığı ön plana çıkmaya başlıyor. Çocuk sahibi olma ihtimalleri de var. Yani hamile kaldıklarını öğrenebilirler Mayıs'ın ikinci yarısında. Güzel. Kova ve yükselen kovalar. Onlar biraz bu sefer ailevi mevzulara odaklanıyorlar. Anne babalarıyla ilgili konulara odaklanıyorlar. Biraz daha geçmişleri gündeme geliyor onların daha fazla. Ve ev emlak arsa konularıyla ilgili onların da bazı deneyimleri olabilir. Balık ve yükselen balığa geldiğimiz zaman onlar biliyorum çok çektiler. 3 yıl Satürn'den çektiler yani. Biliyorum zorlandıklarını ve diyorlar ki oh be, oh be diyecekleri alanlar var. Seyahatler, yeni bir eğitim, sözleşmeler, araba almak, mevcut arabayı değiştirmekle ilgili avantajları var Mayıs'ın ikinci yarısında. Yavaş yavaş onlar da oh be demeye başlıyor Başlayacak. yani adım adım. Yani böyle sizi sıkmadan işte böyle kısa kısa verelim dedik. Hem böyle biraz yüzünüzü güldürelim. Güzel Evet. haberler de verelim. Ya ben bir de olumlu şeyleri söylemeyi seviyorum. Evet. Bireyden bahsederken olumlu konuşuyorum da dünyadan pek olumlu konuşacak bir şey Ama kalmadı tedbir biliyorsun. bizden, takdir Allah'tan. Aynen öyle. Yani Tabii. tedbirden görmemiz lazım önümüzden. Tabii bunlar birer olasılık. Tabii ki. Olasılık, bunu da altını çizelim. Kesinlikle. Bunlar Evet. sadece birer ihtimal. Ve Aynen. o ihtimaller de bizim özgür irademize Tabii. bağlı bu arada. İrade Böyle vermiş ihtimaller Allah. Allah bize irade vermiş. tabii Seçmek ki. sizin elinizde. Tabii. Yapmak sizin elinizde. Öyle diyorsun, bir bakıyorsun ertesi gün öfke bilmem ne. İnsanlar Kendimizi trafikte bazen birbirine kaptırıyoruz. girmiş. Doğrusu öfkeleniyoruz, üzülüyoruz. Aynen. Fevri Her şey oluyoruz bizim için. bazen. Her şey bizim için. Bizim için gerçekten. ama tecrübe. Her şeyde tecrübe. Çok keyifliydi vallahi. Valla benim için de öyleydi. Bayıldım. 2 yayın. Hem çok güldük. Yayın Evet. başlamadan da kendi Vallahi aramızda çok, çok güldük, gülüştük, çok güldük, eğlendik. Çok Eğlendik. teşekkür Çok ediyorum teşekkür sana. ederim. Değer Çok kattın sağ ol. programa. Barış Ben Hocam çok teşekkür ediyorum. Sen çok değerlisin. Çok Çok teşekkür ederim. Ben çok keyif alıyorum Barış Hoca'yla yayın yapmaktan. Hem de böyle ders gibi oluyor. Yorumlar da o yönde. Çok hoşlarına gidiyorlar. Anlıyorlar çünkü bir de Evet. anlayacakları şekilde. Yükselen Özkırış bizlerle beraberdi. Siz de merak ettikleriniz videonun altına yazın. Şöyle öğrendin Buydu mi? değil mi yenisi? Evet, öğrendim. bu. Yapabiliyorum. Biraz böyle aşağıdan yüzümüzü. Biraz daha şöyle Ha. Z kuşağına Aynen. selam Artık olsun. tekli değil, böyle toplu yapıyoruz arkadaşlar. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.